müzik ve baharatın baş döndürücü kokusu denizde harmanlanmış. Tanzanya aynı zamanda bir büyük jungle kitabı. Rehber Pascal bizi insanlığın şafağından beri hiç değişmeden kalmış vahşi bir dünyaya götürecek. Kilimanjaro, Vaçaga topraklarının tam ortasına yükselen Afrika'nın en görkemli dağı. Maraton koşucusu Simon, Kilimanjaro'ya en hızlı çıkıp inme rekorunu elinde bulunduruyor. Bu dağ onun hayatı. Bugün pek çok kişi karnını bu dağ sayesinde doyuruyor. Bu dağ sadece Vaçaga kabilesi için değil, bütün ülke için bir hazine. Hint Okyanusu'ndan Afrika'nın doğu kıyısına yaklaşıyoruz. Zanzibar. Yaklaşık 75 adadan oluşan bu efsanevi takım adalar 1960'larda Tanzanya'ya katıldı. Adaların sadece 15'inde insanlar yaşıyor. Zanzibar, deniz yolları üzerinde önemli bir uğrak noktası. Ana adanın adı Unguja. Geçmişte yıllar boyu hareketli ve işlek limanıyla tanındı. Ünlü Arap yelkenleri çok uzaklardaki hedeflerine buradan yelken açtı. Javed bir fotoğrafçı. Hatta ona Zanzibar'ın tek fotoğrafçısı diyebiliriz. Ailesi bir asır önce Hindistan'dan buraya göç etmiş ve yerleşmiş. Javed son 15 yıldır bıkıp usanmadan takımadadaki gündelik hayatı belgeliyor. Şu anda elinde 50 binden fazla fotoğraf var. Eserlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek için adanın en büyük şehri olan Stone Town'da bir yayın evi ve kitap evi açmış. Yılda ortalama 3 fotoğraf kitabı yayımlıyor. Ülkesinin tarihini ve kültürünü yansıtan bu kitaplar her yıl pek çok dile çevriliyor. Bu her ne kadar bir başarı öyküsüne benzese de Javed'i bu yola iten kendi tercihleri değil, mecburiyet olmuş. Kitapları pek çok yayın evinden geri dönünce genç fotoğrafçı kendi işini kendi görmek zorunda kalmış. İngiltere'de bir fotoğraf işim vardı. Onu bitirdiğimde Avrupa'daki bütün yayın evlerini dolaştım ve dedim ki buradaki işim bitti. Ben Zanzibar'a dönüyorum ve orayla ilgili bir kitap hazırlamak istiyorum. Hepsi kusura bakma ama Zanzibar'ın ticari açıdan pazarı yok. Orası çok küçük bir yer. Biz milyonlar satan kitaplar basıyoruz ya da en az 5.000, 10.000 dedi. Her büyük yayın evine gittim. Burada 92, 93, 94 yayın evinden söz ediyorum. Hepsi aynı şeyi söyledi. Kusura bakmayın. O zaman madem kimse yapmıyor, ben yaparım dedim. Javed aynı zamanda Zanzibar'la ilgili bir aylık dergi çıkarıyor. Yerel yaşam konusunda uzman bir bakış açısı aradığımızdan çalışırken onu izlememize izin verdi. Oldukça dağınık bir çalışma şekli olsa da izlemesi büyüleyici. Bu sabah Javed gözünü ağaçların yüksek dallarına çevirdi. Bize sıradan tomurcuklar gibi görünen bazı tomurcukların fotoğraflarını çekiyor. Karanfil Zanzibar'ın en önemli ürünü. Zanzibar her zaman karanfil üretimiyle ayakta kalmıştır. 60'larda ve 70'lerde karanfil ihracatından büyük gelir elde etti. Gerçi günümüzde karanfilin yerini turizm almaya başladı. Artık turistler karanfilden daha çok para getiriyor. Çiçek açma mevsiminde karanfil ağaçlarının kokusunu duyabilirsiniz. Gittiğiniz her yer karanfil kokar. Her yerde karanfil vardır. Bütün köylerde İnsanlar harıl harıl karanfil hasadı yapar. Akşamları hep beraber ağaçlara çıkar ve karanfil toplarlar. Ertesi gün karanfilleri yere serer ve kuruturlar. Bazen 3 gün sürer, bazen 4 gün, 5 gün. Bu da Zanzibar'ın küçük Hindistan cevizi. Zanzibar'da bu cevizi toz haline getirirler ve düğünlerde geline takdim ederler.
Bunu yiyen gelin biraz Çakırkeyf olur. Zanzibar düğünlerinin sırrı budur. Bu tozun olmadığı bir düğün Zanzibar düğünü değildir. İşte Zanzibar'ın kokusu. Zanzibar düğünlerinin kokusu. Zanzibar, baharat ticareti denince ilk akla gelen isimlerden biri. Kakule, karabiber, küçük Hindistan cevizi, tarçın, kimyon, karanfil. Bütün bu baharatlar adanın ününe ün, zenginliğine zenginlik katmış. Buraya yerleşen her tüccar beraberinde kendi kültür ve geleneklerini getirmiş. Zanzibar, renklerin ve kokuların değil, aynı zamanda etnik grupların ve uygarlıkların harmanlandığı yer. Ama Zanzibar tarihinin bir de karanlık yanı var. Takımadanın serveti çok uzun süre köle ticaretinden sağlandı. Her yıl Stone Town'un rıhtımlarından 50 binden fazla insanoğlu geçti. Çalışacakları ülkelere götürülmeden önce bu rıhtımlarda satıldılar. Kölelik yasaklandıktan sonra bile köle ticareti gizli kapaklı devam etti ve ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda gerçek anlamda bitirilebildi. عالمنا الدورة عالمنا الدورة عالمنا الدورة عالمنا الدورة من يد الحور. Bu kadın insanlığın yüz karası olan o trajik dönemin son tanıklarından biri. Biki Dude bugün 98 yaşında veya 105. Tam yaşını kendi de bilmiyor. Ama Biki de sadece çoktan kapanmış bir devrin hafızası değil, bundan çok daha fazlası. Zanzibar'ın sevilen, sayılan, hayran olunan sesi. Javed onu konu aldığı kitabını yeni bitirmiş. Biki de diğer yazarlar gibi kitabını imzalıyor ama Arapça olarak. Yazmayı bildiği tek kelime kendi adı. Aslında okumayı bildiği tek kelime de bu. Hayır, şarkı söylemeyi kimse öğretmedi. Kendi başıma öğrendim. Şarkı söylemeye başladığımda 10 yaşındaydım. O günden beri de söylüyorum. Evet, doğru duymuşsunuz. Böyle şarkı söylemeyi Arap yelkenlilerinde öğrendim. Hala söylüyor muyum? Evet, söylüyorum. Şarkı söylemesen karnımı neyle doyururum? Suyla mı? Şaka yapıyorsunuz. Javed daha sonra bizi sadece kadınlardan oluşan bir orkestrayı izlemeye, daha doğrusu dinlemeye götürüyor. Bunlar bir erkek şefin yönetiminde müzik yapan kadınlar. Bu bazılarına normal gelebilir ama aslında burada son derece büyük bir adım. Çünkü Arap ve Afrika kültürlerinin egemen olduğu bu ülkede kadınların özgürlüğü her zaman teşvik edilmiyor. Böyle bir müzik topluluğu Javed'in asla kaçırmayacağı ilklerden biri. Bir sürü erkek var ki çocuklarının, daha doğrusu karılarının ve kızlarının erkekli kadınlı bir grupta müzik yapmasını istemiyor. Buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Ama böyle erkekler sadece kadınların çaldığı bir topluluğa izin veriyor. Sadece kadınlar olunca fazla itiraz etmiyorlar. Bunu bildiğim için kadınları bir araya getirip böyle bir orkestra kurmanın ilginç olacağını düşündüm. Çünkü içlerinde gerçekten çok yetenekli olanlar var. Bakın, burada gördüğünüz kadınlar enstrüman çalmaya başlayalı en fazla 2,5 ay oldu. Bakın, 2,5 ay diyorum, yıl değil. Söyleyince hiç kimse inanmıyor. Bizim bu yaptığımız Zanzibar için yeni bir şey.
Burada ne zaman yeni bir şeyi kalkırsanız herkes aynı anda itiraza başlar. Nereden çıktı bu şimdi? Sonra da bir anda sizi desteklerler. Bizim burada hayat böyle. Bu toprakların bağrından çıkan taarap müziğinin egzotik tınıları kulağımızda yankılanırken Javet bizi farklı bir hedefe yöneltiyor. Uzi Adası. Bu neredeyse unutulmuş adanın sakinleri ilk başta bizi kuşkuyla karşılıyor. Hatta neredeyse bizden kaçıyorlar. Sonra her şey değişiyor. Javet'in buraya geliş sebebi çok basit. Mangrove ormanında fotoğraf çekmek istiyor. Kısa bir gerileme dönemi yaşayan yaşlı orman yeniden serpilmeye başlamış. Javet'in fotoğrafını çektiği genç sürgünler bu canlanmanın en somut kanıtı. Çok güzel. Bu ormanın tamamen yok olacağını sanmıştım ama öyle görünüyor ki hayat yeni baştan yeşermiş. Görüyor musunuz? Çok ilginç. Burayı seviyorum. Yaşlı mangrove ormanında gezerken yerlilerden biri yanımıza yaklaşıyor. Fazin yıllar önce kendini ormanın gönüllü bekçisi ilan etmiş. Daha sonra yetkililer onu resmen bu göreve atamış. Korucu Fazin, türler arasındaki hassas dengenin korunmasının şart olduğu bu kırılgan doğaya gözü gibi bakıyor. Zanzibar'da sadece 2 köyde gür mangrove ormanları var. Yani buna benzeyen. Biri Uzi'de ve biri de Çaka'da. Ha, Çaka'da. Evet, bizim amacımız bu ormanları ne pahasına olursa olsun korumak. Eğer biri ağaç kesmeye gelecek olursa Peki ağaçları kesip de nerede kullanıyorlar? Yani ne odun yapıyorlar? kömürü yapımında kullanıyorlar. Ha, anladım. Odun kömürü yapmak için. Demek odun kömürü. Diyelim ki burada kendinize bir ev yapmak istiyorsunuz. O zaman çatınızı desteklemek için mangrove kesebilirsiniz. Buna izin var. Her zaman yasak değil Hayır, yani. değil. Ha? Yani Uzi Adası'nda başka amaçla ağaç kesemezsiniz Evet, diyorsun. kesemezsiniz. Eğer keserseniz hemen karakola gidip şikayet ederiz. Polis de sizi tutuklar. Mangrove'lar her açıdan önemlidir. Büyük balıklar için önemlidir. Büyük balıklar bu ağaçların içine girip yumurtalarını bırakır. Oraya yumurtlarlar. Ha. Evet, buraya gelir. Demek büyük balıklar. Evet, Buraya gelip yumurtalarını bırakıyorlar. Buraya yumurtlar sonra da Evet. giderler. evet. Sular yükseldiği zaman giderler. Anladım. O halde mangrove'ları kesersek balık olmaz. Aynen öyle. Balık olmazsa balıkçılar da Balıkçılar olmaz. Ve hepimizi zor günler Evet. bekler. Bunların hepsi aynı tür mü? Evet, aynı tür. Ama şu ve şuradaki farklı. Toplam 6 tür var demiştin. öyle 5. değil mi? 5. 5 tür mangrove var. Uzi Adası'nda 5'i de var öyle mi? Bu gördüğünüz genç sürgün. Bu ağacın sürgünü. Ha, evet anladım. Yani bu genç sürgün büyüdüğü zaman buna benzeyecek. Demek istediğim bu da büyüyünce yerdeki gibi olacak. Büyüdüğü zaman. Kendi kendine büyür. Birinin ona bakmasına gerek yok. Bakım istemeyen bir ağaçtır. Ama toplumun ihtiyaçlarını karşılayamadığınız sürece mangrove'ları korumaya çalışmanın bir anlamı yok. O yüzden bütün canlıların huzur ve uyum içinde yaşaması için yerli halka iş sahaları yaratmak zorundalar. Yakın zaman önce başlatılan bir bal arısı projesi var. Köydeki kadınlara bal üreticiliğini öğretiyorlar. Bu proje yani bal üretimi özellikle köyün kadınları için tasarlanmış bir proje. Kadınlar bu kovanlardan bal elde edip sonra da onları satıyor. Bunlardan kaç tane var? Yaklaşık olarak Toplam kaç bölge var? böyle 20'den fazla bölge var. Bunlar mangrove çiçeklerinin özüyle beslenen arıların yaptığı çiçek balı. Çok lezzetlidir. Köyün kadınları her 3 veya 4 ayda bir bu kovanlarda biriken balı toplar. Ana ada Unguji'ye döndüğümüzde sürekli hareket halindeki Javet bu kez bizi Nungvi'ye, tekne ustalarının köyüne götürüyor. Adanın ünlü tekneleri Zanzibar'a dünya denizlerinde haklı bir ün kazandıran Arap yelkenlileri burada yapılıyor.
Bugün Javed kendi yaptırdığı teknenin son halini görmeye geldi. Javed'in amacı tekneyle takım adayı dolaşarak bütün adaları köşe bucak tanımak ve bu çok sevdiği coğrafyanın etkileyici manzaralarını ve ışıklarını objektifiyle ölümsüzleştirmek. Nungvi halkı yüzyıllardır Dovların yani ünlü Arap yelkenlilerinin yapımıyla uğraşır. Bu küçük köy çok tanınmış bir yer çünkü tekne yapımında belli bir noktaya gelmiş bütün ustalar Nungvilidir. Nungvi bölgede tekne yapımındaki ustalığıyla tanınır. Geleneksel yapım teknikleri babadan oğula aktarılır. Teknik böyle korunur ve öğrenilir. Sizin anlayacağınız Nungvi köyü dünyanın Dov başkentidir ya da Zanzibar adalarının diyelim. Her zaman da öyle kalacak. Bir tekneyi yapmak yaklaşık 3 ay sürer. Çok el emeği ister. Teknenin yapım süreci olan bu 3 ay içinde 7-8 işçi aralıksız çalışır. Gerçekten uzun ve zahmetli bir iştir. Üstelik her şey elle yapılır. O yüzden bu iş sevgi işidir. Bu ustalar takım adanın adalarını birbirine yaklaştıran, Hint okyanusunun kaprislerine ve öfke nöbetlerine meydan okuyan yelkenlileri plan ya da proje olmadan tamamen sezgilerine dayanarak yapıyorlar. Her ne kadar zaman değişse de ve Zanzibar eski prestijini ve ününü kaybetmiş olsa da Javed hala takım adayı tutkuyla dolaşıyor ve fotoğraf makinesiyle çok sevdiği bu toprakların doğal ve insani güzelliklerini yakalıyor. Tarangiri. Pascal emekli bir doğa tarihi profesörü. Hayvanlar, her yerde hayvan var. Bu doğa aşığı vahşi doğayı sanki açık bir kitapmış gibi okuyor ve yorumluyor. Bugünlerde gönüllü olarak Tanzanya'nın milli parklarını dolaşarak gözlemlerde bulunuyor. Onunla birlikte ülkenin en az bilinen parklarından biri olan Tarangiri Milli Parkı'nı keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Onun bu vahşi yaşam barınağına olan tutkusu ve heyecanı bulaşıcı bir hastalık gibi hepimizi etkisi altına alıyor. Pascal'ın aldığı özel izinle ana gezi yollarından ayrılıp parktaki vahşi hayata daha yakından bakacağız. Pascal için hayvanların yakınında olmak ve onları gözlemlemek sonsuz bir heyecan ve mutluluk kaynağı. Doğayı seviyorum, hayvanları seviyorum. Elde edememiş doğal ortamları seviyorum. Ben küçük bir köyde doğup büyüdüm. O zamanlar bizim köyün erkekleri az da olsa avcılık yapardı. Dolayısıyla vahşi hayvanlara, kuşlara, bitkilere, ağaçlara, ormanlara, kısacası vahşi hayatın bütün unsurlarına alışığım. O yüzden gençliğimde bir doğa bilimci ve vahşi yaşam uzmanı olmaya karar verdim. Bundan başka bir iş yapamazdım. Tarangiri Milli Parkı dünyanın en kalabalık fil sürülerine sahip. Filleri buraya çeken şey parka adını veren daimi su kaynağı Tarangiri Nehri ve nehrin meydana getirdiği bataklık arazi. Fakat bu bölge ya da halkın verdiği adla bataklık sadece filleri çekmiyor. Pek çok farklı yırtıcıyı barındırıyor. Ayrıca her yıl kış geldiğinde büyük göçmen kuş sürüleri burada konaklıyor. Burada yaşayan bütün türler arasında Pascal en çok ama en çok filleri seviyor. Onların hareketlerini ve davranışlarını gözlemlemek için saatler harcıyor. Bu hayvanlar oldukça uzun ömürlüdür. Uzun yıllar yaşarlar. Şu anda geçmekte olan sürüye dikkatle bakarsanız annelerin başı çektiğini görürsünüz. Aralarında yavruları olur. Arkada yavruların güvenliğini garantiye almak için yine birkaç anne fil bulunur.
Şu anda otlamaya ve su içmeye bataklığa gidiyorlar. Burada hayvanlar araziyi paylaşıyor ve birlikte yaşıyor. Ama her birinin kendine ait bir sahası var. Hayvanlar canlarının istediği gibi dolaşırken insanlar dört tekerlekli araçlarından çıkamıyor. Çünkü buradaki tehlike gerçek. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Hayvanların doğal davranışları engellenmemeli. Hortumun işlevleri saymakla bitmez. Nefes almaya yarar, su içmeye yarar. Fil hortumuyla suyu emer, sonra da kaldırıp ağzının içine fışkırtır. Sadece bu kadar da değil. Hortum koklamaya, dövüşmeye, aşk yapmaya, okşamaya yarar. Fil hepsinde hortumunu kullanır. İşte böyle. Filler doğduklarında yaklaşık 120 kilo ağırlığındadır. Henüz yavruyken çok büyük bir hızla büyürler. Ama 5-6 yaşına gelince büyüme hızları fark edilir şekilde düşer. Filler sulak arazinin farklı bölgelerine dağıldıktan sonra küçük gruplar halinde bir araya geliyorlar. Yavru filler bebeklerin baş parmaklarını kullanmayı öğrenmesi gibi hortumlarını kullanmayı öğreniyor. Ağır basan hayvanlar. O yüzden Bakın şurası Tarangiri Tepesi. özel fil safarimizin birinci günü sona erdi. Dönüş yolunda doğa bizi bir başka muhteşem manzara ile ödüllendiriyor. Hayvanlar zamanın başlangıcında olduğu gibi bugün de kendi kurallarına göre ve uyum içinde yaşıyorlar. Ertesi sabah Pascal bir manda sürüsünün izini sürüyor. Bir anda asıl gözlenenin biz olduğunu fark ediyoruz. Mandalar burada büyük beşlerden biri. Yani Afrika vahşi hayatının en tehlikeli 5 hayvanından biri. Mandalar büyük sürüler halinde dolaşan çok sosyal hayvanlardır. Oldukça tehlikelidirler. Şimdiye kadar pek çok avcıyı öldürdüler. Avcılar genellikle bunların inekler gibi uysal olduğunu sanır ama değillerdir. Özellikle yavrularına yaklaşırsanız ne kadar zalim olacaklarını tahmin bile edemezsiniz. Bu hayvanların yanına yaklaşılmaması gereken zamanlar vardır. Birkaç örnek vereyim. Yaralı olduklarında, tek başına olduklarında veya bir yerde saklandıklarında. Böyle durumlarda sakın yanlarına yaklaşmayın. Öğleden sonra uykuya yattıklarında ya da şekerleme yaptıklarında veya sadece dinlendiklerinde, özellikle yalnızlarsa sakın ama sakın rahatsız etmeyin. Mandalar bir anı diğer anını tutmayan kaprisli hayvanlardır. Tıpkı bazı kadınlar gibi. Tarangiri'deki su kaynakları her türden çok sayıda hayvanı kendine çekiyor. Bazen büyük bir kediyi bir ağacın dalına tünemiş, tembel ve kayıtsız gözlerle avını izlerken görüyorsunuz. Pascal'ın eğitimli gözleri olmasa dalların arasına saklanmış bu leoparı fark etmeden geçebilirdik. Neredeyse utangaç bir hali var. Ama aslında bütün duyuları alarmda. Sonra birden bölgenin işgal edildiğini fark edip geriliyor.
Vahşi doğada olmaktan keyif alıyorum. Hayvanları kendi doğal ortamlarında izlemek çok heyecan verici. Hepsinin birbirinden farklı davranışları ve özellikleri var. Onları seyretmek bana, nasıl desem, ruhsal bir tatmin veriyor. Ve sanki yenilendiğimi hissediyorum. Burada olmayı seviyorum. 2 ay boyunca ormanda kalsam, emin olun hiç sıkılmam. Aksine mutlu olurum. Tarangire Parkı'nda diğer hayvanlarla arasındaki mesafeyi her zaman koruyan büyük aslan sürüleri için bu bataklık arazi bol ve kolay av anlamına geliyor. Tarangire Parkı'nda aslana çok sık rastlanır. Az önce kendiniz de gördünüz. Birden ortaya çıkıp nehirde zebra avladılar. Zebra etini çok severler. Dişi aslanlar hem hızlı hem de çeviktir. Ayrıca normalde takım halinde avlanırlar. Örneğin burada 6 dişi aslan önce el birliğiyle zebrayı avladı. Şimdi de yiyor. Bakın, şuraya bakın. Gözümüzün önünde yeni bir av sahnesi başlıyor. Ama bu kez zebra hızlı çıkıyor. Bu hayvanlar aslında son derece sosyal yaratıklardır. Ama iş sofra adabına geldi mi, bütün hayvanların gerisinde kalırlar. Hepsine yetecek kadar yiyecek olmasına rağmen yine de kavga ediyorlar. Bazen yavruları da yanlarında oluyor ama önce kendileri besleniyor, sonra yavrulara sıra geliyor. Aslanların öğle yemeği sırasında sahneye hiç beklenmedik oyuncular çıkıyor. Penceresinden dışarıya anten sarkıtılmış tuhaf bir araç. Kedilerin ziyafetine katılmak için garip bir yol. Tanışma faslı çabuk bitiyor ve öğreniyoruz ki bu insanlar parktaki aslan sürülerini izleyen ve kaydını tutan bilim adamları. Evet, üstünde radyo vericisi olan 6 tasmamız var. Bunlar sayesinde hem nüfuslarını takip edebiliyoruz hem de su kaynaklarını nasıl kullandıklarını öğreniyoruz. Kaba bir hesapla ekosistemde, yani Tarangire'de ve etrafındaki bölgede 400-500 aslan olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sayıları azalıyor. Hepsi insanın toprak kavgası yüzünden. Bazen park civarında yaşayan göçebe çobanlar toplu katliamlar yapar, bazen de avcılar öldürür. Yemekten payını almak için sırada bekleyen başkaları da var. Akbabalar, Milli Park'ın çöp toplama ekibi. Bu hayvanlar leş yiyicidir. Burada olmalarının sebebi kilometrelerce uzaktan aslan sürüsünün zebrayı yediğini fark etmeleri. Etrafta dolaşıp aslanların gitmesini bekliyorlar ki avdan arta kalanları mideye indirebilsinler. Bu kuşlar ekosistem açısından çok önemli. Çünkü çevreyi temiz tutanlar aslında bu kuşlar. Onlar olmasa burası leş kokusundan geçilmezdi. Çok kötü kokardı. Pascal her konuda heyecanlı ve meraklı. Milli Parkı avcunun içi gibi biliyor ve bize başka bir hayvan daha göstermek istiyor. Ara sıra bataklık araziye gelen bir hayvan. Doğanın garip yaratıklarından bir diğeri. Bu gördüğünüz dev kertenkele parkın en büyüklerinden biri. Toplam uzunluğu 2,5 metre kadar. Buraya gelmesinin sebebi yiyecek araması. Bunlar yayın balığıyla beslenir ve nehirde bol miktarda yayın balığı bulunur. Ağaca tırmanmaya çalışıyor çünkü ağaç tepesinde kuş yuvası arayacak. Yuva varsa kuşların içine yumurta bırakıp bırakmadığına bakacak. Bunlar ayrıca yumurta da yer. Bu gördükleriniz de Masai zürafası.
Parkta bunlardan çok sayıda var. Çok sayıda. Ortalıkta özgürce dolaşıp akasya yapraklarıyla beslenirler. Aslını isterseniz zürafalar günümüzde yaşamalarına rağmen sanki tarih öncesine ait gibidir. Zürafaların peşine düşen fazla yırtıcı yoktur. Çünkü hem gözleri çok keskindir hem de fazlasıyla büyüktürler. Cüsseleri yüzünden onları avlamaya cesaret edebilen tek hayvan aslandır. Aslan da zürafanın su içmek için boynunu iyice nehre eğmesini bekler ki fazla zorlanmadan avlayabilsin. Pascal'ın her fırsatta bu eşsiz milli parka gelmesinin tek nedeni hayvanları gözlemlemek değil. Onun beraberinde getirdiği bir şey. Hayvanları izlemekten asla sıkılmıyorum. Her fırsatta onları görmeye geliyorum. Çünkü hem ilginçler hem de onları izlemek beni canlandırıyor. O kadar güzeller ki ne zaman milli parklara gelsem zihnimin boşaldığını hissediyorum. Sizin anlayacağınız buradayken içim huzurla doluyor. Bu vahşi doğa bana aradığım sükuneti veriyor. Burada yaşamak çok güzel bir şey. Kilimanjaro. Beyaz Dağ, muhteşem dağ, Tanrı'nın evi. Kilimanjaro'nun insanları için Afrika'nın bu en ulu dağının farklı adları, farklı yüzleri var. Kibo Dağı, 6000 metreye yaklaşan yüksekliğiyle Kilimanjaro'yu oluşturan 3 zirvenin en yükseği. Tek başına bütün dağın simgesi. Simon Mtui, Vachaga kabilesinin bir üyesi. Bu dağ ona hayatta aradığı ve istediği her şeyi vermiş. Sevgili dağın yani Kilimanjaro'nun zirvesine tırmandığında henüz 16 yaşındaymış. Çok güzel bir dağ bu. Benim hayatımda önemli bir yeri var. Yaklaşık 20 yıldır tırmanıyorum. Her tırmanışımda hayatımda yeni bir ilerleme kaydettiğime inanıyorum. Dağın Vachaga kabilesi için simgesel bir anlamı var. Orası halkımın gizlenme yeridir. Orası Tanrı'nın dağıdır. Soğukluğuna rağmen her baktığınızda içinizi ısıtır. Aşağıda acı çekebilirsiniz ama dağın tepesinde acı diye bir şey yoktur. Vachaga kabilesi için bu dağ ruhların ve tanrıları Ruva'nın yuvası. Yağmur yağdıran ve kötü havayı def eden tanrı Ruva. Cenaze törenlerinde ölüler yüzleri Kibo Dağı'na bakacak şekilde gömülür. Buna rağmen kabilenin inanışına göre Vachaga halkının asıl doğduğu yer burası değil. Dağın hemen öteki tarafında, güneydoğusunda Kifunika adında daha küçük bir dağ var. Vachaga halkının inanışına göre Kifunika Dağı bizim halkımızın doğduğu yerdir. Yani köklerimiz oradadır. Bütün kabile ibadet için oraya gider. Kifunika Dağı'nda Vachagaların tanrılarına kurbanlar sundukları pek çok sunak bulunur. Ama bugünlerde gerek Simon'ın gerekse diğer Vachagaların kafasını kurcalayan bir sorun var. Kibo Dağı'nı ve Büyük Buzul'u gelecekte neler bekliyor? Bilim adamları buzulun 2020 ile 2025 yılları arasında yok olacağına inanıyor.
İsterseniz size durumu kısaca özetleyeyim. 16 yaşında dağın zirvesine ilk kez çıktığımda karşınızdaki yamacın neredeyse yarısından fazlası buzullarla kaplıydı. Neredeyse yarısından fazlası. Ama o buzullar artık yok. Sadece orada burada küçük, beyaz yamalar görüyorsunuz o kadar. Buzul yok oldu. Bu dağda neler olup bittiğini anlamak için daha çok araştırmaya ve bilimsel kanıta ihtiyaç var. Düşünmesi bile üzücü. Oysa gelecekte oğlumun veya çocuklarımın bunları görmesini isterdim. Onları şu anda bulunduğumuz yere getirmek ve buzulları göstermek isterdim. Bunun olamayacağını düşünmek çok üzücü. Küçükken gördüklerimi hayalimde canlandırınca ve onları bugün göremeyince dengem bozuluyor. Sanki bir şeyleri kaybetmiş gibi oluyor. Bu toprakların çocuğu olan Simon aynı zamanda hırslı bir koşucu. Daha açık söylemek gerekirse profesyonel bir maratoncu. 2006 yılında toplam 9 saat 21 dakika gibi inanılmaz bir sürede Kilimanjaro'ya tırmandı ve indi. Simon her yıl bir dizi uluslararası yarışmaya katılıyor. Özellikle Kuzey Amerika'nın değişik eyaletlerinde yapılan dayanıklılık koşularında ve ultramaratonlarda en iyiler arasında. Simon hemen hemen her gün Kilimanjaro'nun tepelerinde, yani topraklarda eğitim yapıyor. Başının üstünde hayli ağır bir yük taşıyan bu ufak tefek kadın Simon'ın annesi. 68 yaşında. Bütün Baçagalar gibi o da her gün aile çiftliğinde çalışıyor ve hayvanlarla ilgileniyor. Ama oğlunun sporu konusunda onun kadar coşkulu değil. Diyor ki çok fazla koşuyorsun. Ben de dağa çıkmakta korkulacak bir şey yok diyorum. Daha tehlikeli değil. Ne diyorsun anne? Gidecek daha iyi bir yer bulamaz mıymışım? Diyor ki Kifunika adeta bir ölüm bölgesi. Gidilecek bir yer değil. Simon'ın doğup büyüdüğü küçük kulübe işte burası. Diğer 9 kardeşiyle birlikte. Ailesi oğullarının Amerika Birleşik Devletleri'nden her dönüşünde onu gördüğüne şaşırıyor ama Simon için dağların çağrısı her şeyden kuvvetli. Burada köyümde yaşamaktan çok mutluyum. Köydeki hayatı hep sevdim. Her yıl yarışmak için yabancı ülkelere gidiyorum ama her seferinde buraya geri dönüyorum. Annem Amerika'ya gideceğimi söylediğimde çok mutlu olmuştu. Gerçekten gidip geri dönünce şaşırdı. Amerika Birleşik Devletleri vizesi almak için ilk başvurduğumda karşılaşmadığım zorluk kalmadı. Örneğin Amerikan elçiliğine gittiğimde yetkililer bana ilk olarak şu soruyu sordular. Ülkene geri dönmeni sağlayacak bir sebebin var mı? Ben de hiç düşünmeden cevap verdim. Ailem. Dediler ki ne diyorsun sen? Tekrar ettim. Ailem. Gerçekten de geri döndüm. Bu ülkede güzel olan şeyler de var. Örneğin burada hemen her şey mümkün. Bizim burada hayat Amerika'dakinden çok daha kolay. Amerika'da hayat işe git, fatura ödeden ibaret. Tabii burada da aynı şeyi yapıyorsunuz ama zihniyet çok farklı. Simon'ın babası neredeyse 2 metre boyunda bir dev. 85 yaşında ama sağlığı yerinde. Hala çiftliğin bütün işiyle o ilgileniyor. Ama asıl tutkusu onun deyimiyle kısa bacaklı tavuklar. Köyün en iyi yumurtalarını onlar veriyormuş. Tabii bu onun iddiası. Bunun sihir olduğunu söylüyor. Bacakları kısa ama yumurtası büyükmüş.
Burada hissettiğim şey özgürlük. Dünyada bununla yarışacak bir şey yok.